Evet gençler merhabalar. Videonun isminden de anlayacağınız üzere Premiere'e güzel bir güncelleme geldi. Ve bu güncellemeyi size anlatmak istedim. Bu arada bunu bazı crackli kullanan arkadaşlar varsa onlar tabii ki de bunlara erişim sağlayamıyorlar. O yüzden orijinal kullanmanızı öneriyorum ben. İlk olarak burada Creative Cloud'dan tüm uygulamaların yanında bulunan beta kısmına geliyoruz. Burada zaten Premiere beta olarak çıkıyor. Önce bunu indiriyoruz. Bunu ayrı bir program olarak indirmeniz gerekiyor. Hemen yeni bir proje açalım. Şimdi fark ettiğiniz üzere direktmen farklı bir arayüz karşılıyor bizi. Sol üst tarafa baktığınız zaman zaten şu kısma baktığınız zaman burada color kısmı direktmen exportla edit arasına eklenmiş durumda. Ama şu anlık daha oraya girmeyeceğiz. İlk önce birkaç görüntü aktaralım içine. Buradan kendi iki videomu çektim. Bir de normal profilimiyle bakalım. Bunu alalım. Bir görüntü daha alacağız. Şimdi burada geldiniz. Bakın bilerek farklı ışıklarda 2 adet görüntü seçtim ki nasıl bir etki yaratabileceğimizi siz de rahat rahat anlayın diye. Bir görüntü daha atalım. İçime sinmedi bunlar. Böyle bir görüntü alalım. Burada ya hepsini seçip color sekmesine basabilirsiniz ya da direktman böyle color sekmesine geçiş yapabilirsiniz. Şimdi geçişimizi yaptık. Önce bu arayüzden bahsetmek istiyorum size. Bakın yukarıda color sekmesinin yanında bir tane ok var. Buna basıp Essentials'a geldiğiniz zaman sizi burada biraz daha rahat edit yapabileceğiniz ve görüntünüzü daha büyük görebileceğiniz bir arayüz karşılıyor. Buradan ikincisine tıkladığınızda analiz dediğiniz zaman skoplarınızı açıyor. Renkleri daha iyi neyin ne olduğunu görmenizi sağlıyor. Eğer skop okumayı biliyorsanız. Son olarak bir tane de vertical var. Bu da genelde dikey çalışan arkadaşlar için aynı şekilde burada skoplarımız açık. Bence bu düzeni getirmeleri bile gayet güzel olmuş. Şimdi biz neyle çalışacağız abi? Biz geleceğiz buradan. Essentials kısmında çalışacağız. Çünkü ben buradaki sağdaki görüntülerimi de büyük olarak görmek istiyorum. Şimdi geldim burada ben ilk görüntüme. İlk görüntüdeyiz bakın. Solda alt kısımda klip yazan bir yer var bakın. Bakın ben bunları siliyorum hatta. Şimdi klibe biz artıya basıp bir şey uyguladığımız zaman buradan sadece sağ taraftaki tek bir görüntümü etkileyecek. Ama yok ben hepsine uygulamak istiyorum derseniz adjustment layer mantığında sekansın üstüne de atabiliyorsunuz. Bunların ışıkları biraz benzer. Ben diyorum ki bak bu ikisini seçtim tamam mı şu anda? Bunları aynen öyle. Bak sol tık yapıp seçtim. Direkt ekranımda aşağıda selection diye bir yer çıktı. Orada artıya basıyorum. Add adjustment to selected clips diyorum. Orada bir gruplama yaptı bana. O gruplamanın içinden ne ayar yaparsam o seçtiğim iki görüntüye de uygulayacağım. Bakın şimdi. Şu an bak ilk görüntü var ekranımda ama bir yandan sağ taraftan ikinci görüntüye de bakın arada bir. Buradan ben geldim. Mesela bakın artık şunu da getirmişler. Shadows'ların nereye etkilediğini mouse'unuzu üstünüze getirdiğinizde görebiliyorsunuz. Highlights'ların nereye etkilediğini. Bunları getirmeleri çok tatlı olmuş bence. Renk kısmında editlere yeni başlayan birisi neyin nereye etkilediğini daha rahat görebilir böylece. Ben geldim ilk önce Shadows'larıma tıkladım. Şimdi diyorum ki Shadows'larımı ben biraz düşüreceğim. İlk önce Shadows'lara tıkladım ya kanka. Ondan sonra geliyorum Exposure kısmına. Exposure'a bir kere sol tıkladım. Şimdi mouse'u aşağı doğru çektiğim zaman sadece az önce Shadows'ları tıkladığımdan dolayı Shadows'ların exposure'ını düşürüyor. Burada bırakalım. Tamam bak. Shadows'larla işim bitti burada. Grup 1'in altına bir daha add group adjustment diyorum buradan. Buradan bu sefer diyorum ki highlights'larıma etkilesin bu kısım sadece. Exposure'a bir daha tıklıyorum. Bu sefer çok oldu. Evet, burada bırakalım. Şimdi bir daha geliyorum. Bir tane daha açıyorum. Bunda da kontrastı birazcık açıyorum. Genel kontrastı. Burada bırakalım. Şimdi geldik detay ayarlara.
detay renklendirmelere. Şimdi burada ilkinde yaptığımız ayarlar ikinciyi de etkiledi ama ikinci berbat kötü olmuş mesela. Hemen dönelim. Biz buradan neyi ayarladık? Highlights'ı. Buradan da Shadows. Shadows'u biraz açalım bakalım şimdi. Evet, Shadows'u açtığımızda biraz daha görüntü kendine geldi geriye. Şimdi gelelim buradan temperature ayarına. Tekrar bir kere sol tık yaptım. Bakın beni böyle bir ekran karşıladı. Bu ekranda yukarı kaldırdığınızda biraz daha turuncumsuya gider. Aşağı indirdiğinizde daha mavimsi. Sol daha yeşil. Sağda direktmen magentaya gider. Birazcık yukarıya doğru kaldırıyorum ben bunu. Birazcık da sola doğru çekiyorum mouse'umu. Şu an mouse'a tıklamıyorum bakın. Bir kere tıkladım, sadece şu anda sürüklüyorum mouse'umu. Evet, burası yeterli geldi bana. Tekrar sol tık yapıyorum. Şu an burada bıraktım. Şimdi color balance kısmına gelelim. Tekrar bir kere tıkladım. Bu da görüntünüzün nereye yatkın, hangi tona yatkın olmasını. Eski Lumetri Color'dan örnek verecek olursam, Color Wheels kısmındaki global vardı ya, burası orası aslında. Yani direktmen orası değil de aynı mantıkta çalışan bir kısım. Yine bakın, mouse'umu birazcık hareket ettiriyorum. Bakın magentalar çok oldu mesela. Hocam magentaları kısalım. Evet. Şu an daha yeşilimsi oldu. Bunu da çok sevdiğim bir şey göstereceğim. Çok yeşil yaptım ya ben bunu bak. Object Mask'i seçtik. Bekleyelim bir. Bilgisayarımız analiz etsin onu. Seçtikten sonra bakın. Sağ tıklıyoruz. Track Mask diyoruz. Şimdi ne yaptık? Maskeledik birazcık görüntümüzü. Tekrar buradan artıya basalım. Style diyelim buna. Evet, hafif kararttı ama bana hala da yeterli gelmiyor şu anda. O zaman bakın tıklayıp değiştirebiliyorum da. Ben neredeydi o 83'lü bir şey vardı. Adını unuttum, şu an beni linç etmeyin. Hah, evet, 2383 olması lazım, evet. Şimdi biz bir 100 yapalım, bir görelim iyice. Bunu da Kodak istiyorum. Bakın. Yeşillere o kadar güzel bir etki etti ki. Daha ne olsun ya. Bence çok iyi şu anda. Tabii bunun gelişmesi gerekiyor. Bir yıla falan anca oturur artık. Ama o zamana kadar bence gayet iyi. Zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Hani öyle geçiş meçiş koymayacağım bu videoya. Yani öyle biraz eğitim üzerine bir içerik olacak. Buraya kadar biz ne öğrendik? Onun özetini geçeceğim size. Buradan teker teker görüntü olarak işlemeyi öğrendik. Sonra birlikte işlemeyi öğrendik şu anlık. Bir de bakın, son olarak şunu göstermek istiyorum. Buraya geldim, sağ tıkladım, copy dedim. Buraya geldim, paste grade to clip dedim, paste and replace dedim. Tıkladım buna. Bakar mısın? Artık hani hoşunuza gidip gitmemesi tamamen sizin zevkinize kalmış. Buradan diyelim ki ben bu film look'unu beğenmedim. Nereden atmıştık onu bak. Alttan Cinematic Matte Concopy diyoruz. Buna tıklıyoruz. Buradan Eterna değil de Kodak kaçtı o? 2395 yaptık mesela. Bence yani bu da gayet yeterli. Ne yaparsınız artık? Birazcık temperature ayarı yaparsınız buna. Bunu da buradan highlight seçersiniz sadece. Temperature'ı arttırırsınız iyice. Oo, tamam. Çok oldu. Şuralar mahvoldu bakın. Gördüğünüz gibi görüntü bozulmaya başladı. Bak, temperature'ı indiriyoruz geri. Bak, biz indirdikçe o daha rahat karışmaya başladı birbirine. Bunu biz şöyle bırakalım. Bunu biz sıfırda bırakalım, tamam mı? Global yapalım hatta bunu. Biz böyle bir artı yapalım. Clip Adjustment diyelim bir daha. Sonra bunu Shadow'lara gelelim. Buradan balansı koyu maviye doğru çekelim. Sağa doğru ve aşağı doğru götürüyorum mouse'u. Götürdüm. Şimdi saturation'da ben birazcık kısmak istiyorum. 0 nokta şöyle bir 0.900'lere getirirsek. Neden? Az önce attığımız film notundan dolayı zaten yani bakın şurada
Burası zaten ekstra bir doygunluk veriyor benim görüntüme. Benim o doygunluğu biraz kısmam lazım ki göze doğal bir ton olarak gözüksün. Yoksa ikisi beraber çok yapmacık bir ton olarak gözüküyor. Şimdi ne öğrendik? Sağ taraftan birlikte renk yapmayı öğrendik. Birden fazla klipte renk uygulamayı öğrendik. Tek tek klipte renk uygulamayı öğrendik. Alttaki panelde en temel olarak belli bir yere kadar neyin ne işe yaradığını öğrendik. Ve bu arada programı kesinlikle yabancı dilde kullanın ve araştırmalarınızı yabancı dilde gerçekleştirin ve yabancı dil öğrenin lütfen. Buraya kadar bunları öğrendik. Bunun devamı eğer bu video izlenirse ve talep gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Bak yani şimdiden söyleyeyim. Bunları öğrendik. Şimdi aşağıda gördüğünüz color shift kısmı, detail kısmı bunlara daha giremeyiz. Adım adım gideceğiz detaylıca. Anlatacağım bunları. Mesela kontrasta pivot kısmı gelmiş. Pivotun ne olduğunu açıklayacağım. Bunlar üstünde değineceğim. Ama yani gördüğünüz gibi gayet güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Görüntülerden ben şu an evet sahneden sahneye değişiyor, daha bunlara da detaylı girmek gerekiyor ama asıl mantığını anladınız. Özellikle o maske kısmı çok güzel, yani çok işinize yarayacak.